Selamünaleyküm. Ben Hasan Bozkuş. Ramazan'a az bir süre kala bugün YouTube tarafında ikinci projemizin ilk bölümüyle yeni projemize başlangıç yapıyoruz. Projenin ismi Yayla Villa olacak. Ben bu proje için birkaç gün önce, dediğim 3 gün önce olmuş, bir paylaşım yapmıştım. Bunun maksadı da bunun duyurusunu yapmaktı. Elbette şu an aman aman bir beklenti yok bu proje için. Ee, Bu proje önceki seride olduğu gibi 100 bölüm gibi bir niyetim var. 100 bölümden olmasını istiyorum en azından kendim için. Bu projede temel olarak Onion Architecture ve Web API olacak. Ayrıca bu projede anlatmaya niyetli olduğum tasarım desenleri de mevcut. Bunların başlıcaları Mediator demişim. Mediator, CQRS, Repository ve Unit of Work olmak üzere en azından bu dört paterni kullanmaya niyetliyim diyeyim. Projemizin ismi Yayla Villa olacak. Onion Architecture üzerinden ilerleyeceğiz. Ve bir Web API projesi olacak. .NET Core sürümlerinin güncel versiyonlarından olan 9. sürümüyle başlayıp inşallah .NET Core 9.0 ile bitireceğiz. İşte şu an en güncel sürüm .NET 10 ancak bu proje için .NET Core 9 sürümünü kullanmayı uygun gördüm. Elbette .NET Core da ileride nispeten eski bir sürüm sayılacak. Bu zamanın dengesi diyelim. Zamanın dengesi bu şekilde. Yeni gelir zaman geçtikçe eskir ve sonunda ölür misali. İleriki projelerde de yeni sürümleri kullanırız diyelim. Tabii her ne kadar bu şekilde konuşuyor olsak da teknoloji bazında Chrome kültürü olsun. Chrome kültürü oturmuş olan firmalar halen eski e, teknolojileri ve kararlı sürümleri kullanıyor. Bu da teknolojinin eski olması kullanılmayacağı manasına taşımıyor deyip aradan sıvışalım. E, Temaya geçelim. Temamız şöyle olacak. İsmi Uptown. İsmini çok beğenmediğim için Yayla Villa olarak değiştirdim. Bir emlak projesi üzerinden ilerleyeceğiz. İlanlarımızın bulunduğu, elbette bloklarımız da olacak da çoğunluğu ilanlar üzerinden yürüyecek olan bir proje. Temamızı genel olarak şöyle bir tanıtalım. Başlangıçta bir banner alanımız var. Şöyle gelelim ana sayfaya. Bir banner alanımız var. Buradaki alanı ben statik olarak Türkçe bir değerle değiştirip bırakacağım. Burada biz arama motorunu kullanacağız. Aşağı geçelim. Burada servislerimiz bulunuyor. Burada özel teklifler olduğunu tahmin ettiğim bir alanımız var. Burada iş akışı var. Burada da hakkımızda alanı var. Burada bir istatistiğe bağlanabilir bir bölge var. Bu istatistiksel bazlı kullanabiliriz burayı. Referanslarımız var. Ajanslar var. Bu ajansları biz bu tarafta kullanmayacağız. Daha çok admin tarafında kullanılacak olan bir bölge. Yani burayı projeye dahil etmeyeceğim. Bloklarımız bulunuyor. Evet, burası hakkımızda zaten ana sayfayla hemen hemen aynı. Burayı eklemeyeceğiz UI tarafta. Hizmetlerimiz mevcut. Şurada bir cümle var. Ya bir kısım vardı herhalde eklemeyiz bunu. İlanlarımıza gelelim. İlanlarımız burada listeleniyor. Detayına gidip bakalım. Bir görselimiz mevcut. Burası herhalde bulunduğu konum veya coğrafya olabilir. Burası zaten başlığı, ilanın
ilanın ilgili mülkün diyelim. İlgili mülkün genel özellikleri diyelim. Açıklama zaten standart. Bir de yorumları mevcut. İletişim alanı var. Bir de blog olması lazımdı. Bloglarımız da burada listeleniyor. Kategorilerimiz mevcut. Son bloklarımız, etiket bulutumuz bulunuyor. Bunu da ekleyeceğiz. Bir paragraf var. Herhalde bunu da statik olarak buraya eklerim ben. Ayrıca blogumuzun içeriği, yazının sahip olduğu etiketler, yazarımız hakkında ufak bir bilgi ve yorumlarımız bulunuyor. Bir de en altta da footer'ımız var. Buradan gidelim. Burada da bir adet footer'ımız var. Burayı da dinamikleştireceğiz. Onun dışında var mı söylenebilecek başka bir şey? İşte şimdi bu projemiz .NET Core 9.0 ile ilerleyecek. Onion Architecture mimarisi kullanacağız. Bu kısımda 4 adet tasarım deseni kullanacağız. CQRS, Mediator, Unit of Work ve Repository olmak üzere. Ve en nihayetinde bir Web API odaklı olacak. Bu proje kimler için uygun? Bu proje genel olarak giriş ve orta seviyeden ziyade orta ileri seviye olarak öngörüyorum. Yani benim bu serideki hedeflediğim izleyici kitlesi yine bu alanda en azından orta seviyede bulunanlara hitaben bir anlatım olacak. Bu projeyi benimle eş zamanlı takip edecek olan arkadaşlarıma, büyüklerime, küçüklerime kolaylıklar diliyorum. Projemizi oluşturarak başlayalım. Visual Studio'yu açalım, yeni bir proje oluşturalım. Bu projemiz bir blank solution olsun. Ben bunun klasörünü evvelinde oluşturmuştum. Sadece klasör olarak var. Projemizin ismi de Yayla Villa olarak ilerleyecek. Oluşturalım bunu. Bekliyoruz gelmesini. Ha bir de şöyle bir şey var. Veri tabanı olarak da bu sefer Microsoft SQL kullanmayacağız. PostgreSQL kullanacağız. Docker bu serinin konusu olmayacak. Yapay zekayı da ekleyeceğiz. Ondan sonrası başka bir şey yok. Projeyi oluşturduk. Bir de bunu GitHub'a gönderelim. En azından kayıt oluşsun orada. Ekleyelim. Buraya ne diyelim? Yayla Villa diyelim. Hatta ya da Yayla Villa diyelim direkt. Ben onun açıklamasını sonra değiştiririm. Oluşturalım. Sonrasında sonraki bölümden devam ederiz. İlk bölüm bu şekilde olsun. Allah'a emanet.